Günaydın arkadaşlar. Saat sabahın 6'sı. Şimdi plaja geldim. Çünkü bu saatte rüzgar az. Arkadaşlar devamlı RC uçak yapmamı istiyordu. Şimdi ben bir RC uçak söyledim. Yolda geliyor ama yanımda da daha önce videosunu yaptığım fakat konuşmadan sadece uçurduğum, anlatmadan uçurduğum bu uçağı getirmiştim. Şimdi bugün bunu uçacağım ve biraz anlatacağım. Bu tamamen başlangıç seviyesi bir RC uçak. Yani ağırlığı 32 gram piliyle beraber 300 mAh'lik bir pille geliyor. 1S yani bir hücreli lipo pille. Yaklaşık 20 dakika bir uçuş süresi sağlıyor bu pil bize. İki kanallı bir kumandası var, yani çok basit. İki kanallı, sadece nasıl diyeyim, throttle yani hız diyelim. Hem buna bastığınızda hem birazcık daha hızlanıyor hem de asıl olayı yüksekliğini kontrol etmesi. Bu da sağ sol. Yani bu RC uçakta elevator yani asansör denilen, rudder yani yön veren, artı burada aileron deniliyor. Bunlarla daha keskin dönüşler yapmasını sağlayan şeyler. Normalde daha iyi uçaklardaki, bir dahaki aldığım uçakta bunlar olacak. Yani yolda gelen uçakta. Bunlar yok. Bu sadece başlangıç seviyesi. Ben açıkçası 2 yıldır kullanıyorum. 20'den fazla çarptım bunu. Çakıldı yere. Sadece şurayı görebiliyorsanız şurada küçük bir parçası koptu. Yani çok dayanıklı. RC uçaklar pahalı malzemeler. Ucuz, yani şu anda bir 40 dolar gibi bir fiyatı var. Ucuz bir yani model araçlara göre ucuz bir fiyatı var. Hiç RC uçak kullanmadıysanız bu uçakla başlamanızı ben tavsiye ederim. Ben de bununla başladım. Yani 2 yıl önce. Daha 3 kanallıya da yeni geçiyorum açıkçası. Hani drone uçuruyoruz. Nasıl diyeyim? GPS'i drone uçuruyoruz ama bu farklı. 3 kanallı kullanacağım. Ondan sonra 3 kanallıya biraz alıştıktan sonra tabi bu sefer araya 2 yıl koymayacağım. 4 kanallıya, 5 kanallıya, 6 kanallıya geçeceğiz. Çünkü onlar havada hareket falan da yapıyor. Ama şimdilik bununla başlıyoruz. Bugün Kaan'ı uyandıramadım. O yüzden kafama takarak çekmeye çalışacağım. Umarım iyi çekebilirim. Hadi başlayalım bakalım, beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar. Sahile indim. Uçağım, kumandam hazır. Yalnız rüzgar beklediğimden çok daha güçlü. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi bu uçakları kaldırırken, yani RC uçakları kaldırırken en güzeli rüzgara karşı kalkmak. Rüzgar da bu yönden esiyor. Şimdi rüzgara karşı ben uçağı kaldıracağım. Evet. Gazı verdik, attık. Evet, uçağımız havalandı. Bakın. Efsane uçuyor ya. Çok iyi. Bu tarafa gelirken birazcık zorlanıyor. Çünkü rüzgar gerçekten bu 32 gramlık uçağa göre çok güçlü. Ama ona rağmen uçmayı beceriyor. Yani direniyor resmen. Ve çok güzel süzülüyor, görüyorsunuz. Ya bu dönüşlerde yalnız çok seri döndüğünde biraz gaz vermeniz gerekiyor. Gaz vermezseniz hemen çakılıveriyor. Hatta ben bir önce biraz uçurayım dedim size göstermeden. 2-3 kere çakıldı. Bakın hala açıyor sapasağlam makine. Çok iyi. Şöyle biraz dönelim. Bu arada maksimum mesafesi 150 metre. Zaten bunu 50 metreden sonra bile bu uçağı göremezsiniz. O yüzden mesafe oldukça yeterli. Kendinizden 50 metreden fazla ileri göndermeyin. Bu şekilde, yani başlangıç seviyesi çünkü bu. RC uçak, bu hobiye girecekseniz böyle bununla önce uçak nasıl kontrol edilir, yavaş yavaş öğrenmeye başlayabilirsiniz. Ya harika uçuyor ya, bakın. Şöyle alıyorum, rüzgar yine etkiledi. Şöyle döndürelim tekrar. Gazı da keselim biraz. Bakın hemen inmeye başlıyor. Şu anda çok az, yarım gazda, bakın üstünden nasıl gidiyor. Dönüyorum. Evet. Biraz da yan uçalım bakalım nasıl uçacak. Şöyle. Bakın rüzgar çok etkiliyor. Yani şu anda saatte 10 kilometrelik bir rüzgar var gibi burada. Bilmiyorum şeyden alıyor musunuz? Kameranın mikrofonundan. Çünkü ayrıca mikrofon takmadım. Şu anda GoPro'nun kendi mikrofonundan kayıt yapıyorum. Umarım sesimi de alıyordur. Uçak yani kontrol etmesi çok kolay, görüyorsunuz. Bir gaz veriyorum, bir de sağ sol yapıyorum. Yani bu kadar basit, başka bir şey yok. Bakın tam düşecekken biraz gaz verdim. Yükseldi. Hatta şu anda çakılacak gibi, biraz gazı fazla vereyim. Evet, çok güzel bir salto yaptık. Ama rüzgar iyice güçlendi arkadaşlar. Yani şu anda
pilim yanlışlıkla bitse falan, böyle yanlış şarj ettiysem, az şarj ettiysem rüzgar alır direkt denize götürür. Hoş denizden gider alırım da batmaz, ama elektroniklere tuz değdiği için iyice bir yıkayıp tatlı suyla ondan sonra kurulamam gerekir. Ki bir şey olmasın, çünkü tuz iletkenliği yüksek bir madde olduğu için bu elektronik cihazlara bulaştığında, kuruduğunda özellikle yakıyor. Ya tabii şu anda uç bir şey. Umarım öyle bir şey olmaz. Bakın rüzgar gerçekten iyice güçlendi. Fakat harika uçuyor. Ya dün sabah da geldim buraya. Öylesine bir uçurdum. Gram rüzgar yoktu. Hiç dokunmuyordum bile şu gaz butonuna. Resmen kendi kendine süzüyordu. Bakın şu anda da. Havada asılı kaldı. Gördünüz mü? Rüzgara karşı gitmeye çalıştığı için. Gazı biraz keseyim. Bakın rüzgara karşı tutunca hemen uçmaya başlıyor. Dönüşlerde gazı artırırsanız daha keskin dönüşler yapıyor. Gazı yavaşlatırsanız çok geniş dönüşler yapıyor. Ben fazla geniş yapmak istemiyorum çünkü deniz var karşımızda. Şu anda gazı tamamen kestim, bakın. Hop, verelim biraz daha. Hemen kendine geldi. Kuşlar da etrafına dönmeye başladı. Yani bakın bu güçlü rüzgarda iyice esmeye başladı şu anda arkamdan. Bu şekilde uçuyor ama keşke dün çekseymişim ben bu videoyu. Nasıl süzüldüğünü görürdünüz. Şu anda bile çok güzel uçuyor. Bakın, görüyor musunuz? Dönüşleri çok güzel. Zaten dönüşlerde rüzgarı kullanıyor. Daha da güzel. Aynı zamanda dönerken şimdi bunda rudder, yani yön veren bir sistem olmadığı için nasıl yapmışlar? Dönüş tuşuna herhangi sağa veya sola bastığınızda, sola dönmek istediğinizde sağdaki motor daha güçlü çalışmaya başlıyor. Sağa dönmek isterseniz de soldaki motor daha güçlü çalışmaya başlıyor. Onu da güzel düşünmüşler. Basit şekilde halletmişler. Diyelim ki motorunuz bozuldu. Çarptığınız, yani ben 2 yıldır çarpıyorum, bir şey olmadı ama motor bozuldu. Ya bunların motor, üstündeki motor 5 lira 10 lira. Minicik fırçasız motor, fırçalı motorlar. Uçak videosu isteyen arkadaşlar, bir tane F-16 aldım. Geliyor yolda. Hem de 3 kanallı. Bir de üstüne hareket tuşu falan koymuşlar. Böyle kendi kendine havada dönüşler yapıyor. Bizim Türk yıldızları gibi artık hareket ederiz buralarda. Burada olmazsa İstanbul'a döndüğümde, İstanbul'da nasıl bulacağız uçacak yer, onu da bilmiyorum ama umarım bulurum. Uçağımız bu arkadaşlar. 10 numara uçuyor, görüyorsunuz. Rüzgardan dolayı aşağı indiremiyorum. Yoksa burada yakın saltolar yapacağım. Daha da yakından görün diye nasıl uçtuğunu. Bakın şu anda gazı kestim, hemen rüzgar götürmeye başlıyor. İndiremiyorum aşağı. Evet, şimdi geçireceğim galiba. Evet, bakın. Şu anda rüzgar ettiriyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Gazı kestim. Bayağı kestim. İnce koy, yüzden inmesin. Gel yanından geç. Evet. Bu uçağın Cessna mı, Cessna mı diye bir gerçekteki bir isim var. Cessna diye okunuyor sanırım. Burada da ZCZ50 diye geçiyor sitede ismi. Hem Banggood'da hem AliExpress'te var. İkisinin de şeyini veririm. Linkini veririm aşağıya. Oradan alabilirsiniz. Yani ucuz olsun diyorsanız bu iyi. Diğer alacağım F-16 bunun 2 katı fiyatında. Yani gelen yoldaki. O yüzden önce bununla bayağı öğrenin. O çarptığında canınız yanabilir. Anlatacak başka bir şey yok işte. Makine böyle güzel, keyifli uçuruyorsunuz. Ama rüzgar olmadığı zaman çok daha keyifli, tatlı bir uçuş oluyor açıkçası. Bu rüzgarlar, normalde burada rüzgar olmaz. Artık bu iklim değişikliğinde nedir? Ben burada, yani bizim bu yazlığım burada rüzgar olduğunu bu zamanlarda hiç hatırlamıyorum bile. Bu sene rüzgar durmadı. Bir de karadan esiyor. Karadan esiyor. Şu denizin üstünde biriken sıcak suyu alıp götürüyor. Buz gibi suya girmeye çalışıyoruz. Çok kötü yani o yüzden. Evet arkadaşlar. Ağaçlı uçak videomuz da burada sona eriyor. Almak isterseniz linki videonun açıklama kısmında. Çakıldık. Oradan bakabilirsiniz. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Hobiyle kalın. Görüşmek üzere.